Büyük hatme nasıl yapılır? Menzil büyük hatme yapılışı. Cemaatte Elem Neşrah Leke suresini bilen imam dahil 11 kişi varsa büyük hatme yapılır. 11 kişiden az olunca büyük hatme yapılmaz. Büyük hatme şu şekilde yapılır. Cemaat bir halka kurar. Hatmeyi yaptıracak kimse arkası kıbleye gelecek şekilde halkayı ortalayarak oturur. Taş dağıtıcı ise imamın karşısına oturur. Sepetteki taşları yere boşaltır. Taş dağıtıcı önce 100 taştan 21 tanesini ayırıp imama verir. Geri kalan 79 taş dağıtılmak üzere önünde yerde bekler. Ayrıca okunacak fatihalar için 6 büyük taş ayrılır. Herkes adab üzere oturur, gözler kapanır, huzurlu, sessiz ve edepli bir şekilde hatmenin başlaması beklenir. Gözler hatme bitene kadar açılmaz. İmam Estağfirullah diyerek hatmeyi başlatır. Herkes 33 defa Estağfirullah der. Elem Neşrah Leke suresini bilenler taş almak için sağ ellerini açıp beklerler. Taşları dağıtan görevli gözlerini açıp 79 taşı sepete koyar. İmamın sağ tarafından başlayarak eli açık olanları dağıtır. Dağıtılan taşların eşit sayıda olmasına dikkat eder. Cemaat kalabalık ise eli açık olanlara en az 3'er taş dağıtır. Kalabalık değilse taşları eşit miktarda dağıtmaya çalışır. Kendilerine taş yetmeyenler ellerini indirirler. Bir şey okumazlar. İmam Fatiha-i Şerife diye ses verir. İmam dahil sağ taraftan 7 kişi Eûzü Besmele ile Fatiha okurlar. Fatiha okuyacakları belirlemek için taş dağıtıcı önünde hazır tuttuğu 6 büyük taşı imamın sağındaki 6 kişiye dağıtır. İmama Fatiha taşı vermez. İmam kendisi bir Fatiha okur. Taş dağıtıcısı Fatiha taşlarını tekrar toplayıp diğer taşlarla birlikte 10 büyük taşı imamın önüne sağ tarafına toplar. İmam Salavat-ı Şerife diye ses verir. İmam ve cemaat ellerindeki taş adedi kadar salavat okurlar. Salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed sözüdür. Her salavatla birlikte sağ ellerindeki bir taşı sol ellerine aktarırlar ve hepsi bitince tekrar sağa alıp yeni verilecek zikir komutunu beklerler. İmam elindeki 21 taştan bir kısmıyla salavat okuduktan sonra Elem Neşrah Leke-i Şerife diye ses verir. Cemaat Eûzü Besmele çekip ellerindeki taş kadar Elem Neşrah Leke suresini okur. Sözleri okurken başta bir kere Eûzü Besmele çekilir. Diğerlerinde sadece Besmele okunur. Bu yeterlidir. İhlas okurken de böyledir. Bu arada imam 21 salavatı bitirir ve bir miktar taş kendisine ayırarak kalanını taş dağıtıcıya verir. Taş dağıtıcı gözlerini açar, imamın verdiği taşları sepete koyar, imamın solundan başlayarak yettiği yere kadar dağıtır. Daha önce Elem Neşrah Leke yani inşirah taşı almayanlara biraz fazla vererek mümkün mertebe diğerleriyle eşitler. Taş dağıtan bu sevaptan mahrum kalmamak için kendisine de taş ayırır. Eğer halka küçükse ve ortada oturanlar varsa taş dağıtan önce imama göre sağ taraftan başlayarak sola doğru eşit miktarda taş dağıtır. Sonra imam İhlas-ı Şerife diye ses verir. Herkes elindeki taş kadar besmele ile İhlas suresini okur. İmam İhlas-ı Şerife diye 10 defa ses verir ve herkes elindeki taş adedince İhlas okur. Böylece toplam 1000 İhlas okunmuş olur. İmam tekrar Fatiha-i Şerife diye ses verir. Bu defa imam hariç sol taraftan 7 kişi Fatiha okurlar. Fatiha okuyacakları belirlemek için taş dağıtıcı büyük taşlardan 7 taş alarak soldan 7 kişiye dağıtır ve tekrar geri toplayıp imamın önüne koyar. Eline taş verilenler besmele çekip birer tane Fatiha okurlar. Diğerleri bir şey okumazlar. İmam son kez Salavat-ı Şerife diye ses verir. İmam ve cemaat ellerindeki taş adedi kadar salavat okurlar. Sonra taş dağıtıcı gözlerini açar. İmamdan başlayarak sağdan sola doğru taşları toplayıp oturur. İmam hatme duasını okur. Duanın peşinden bir sure okur ve Estağfirullah diye ses verir. Herkes 33 defa Estağfirullah çeker ve gözlerini açar. Hatme ikindi namazından sonra yapılmışsa duadan sonra Nebe yani Amme suresi, yatsı namazından sonra yapılmışsa Mülk yani Tebareke suresi okunur. Bunları ezbere bilmeyenler Elem Neşrah Leke suresini veya Nasır, İza suresini okuyabilirler. Sorularınızı yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilirsiniz.